Akvaryumunuzu ilk kurduğunuz o günü hatırlıyor musunuz? Her şey kusursuzdu. Aylar süren araştırmalar yaptınız. En pahalı zemin malzemesini aldınız. Işık spektrumunu milimetrik hesapladınız. Fakat bir sabah kalkıyorsunuz, karanlık bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Filtre borularınızın ucunda en sevdiğiniz, yavaş büyüyen Anubias yapraklarında beliren o inatçı, siyah yosunlar. Hemen forumlara girdiniz. Size suyu 2 günde bir değiştir, gübrelemeyi kes, ışıkları kapat dediler. Hepsini harfiyen uyguladınız. Fakat o siyah tüyler sadece hayatta kalmakla kalmadı, daha da hızlı büyümeye başladı. Bu yüzden şu an kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Belki de haftalarca emek verdiğiniz bu ekosistemi çamaşır suyuyla yıkamayı veya hobiyi tamamen bırakmayı düşünüyorsunuz. Durun, derin bir nefes alın. Sorun sizin yeteneklerinizde değil. Karşınızdaki sıradan bir kir değil. Evrimin yarattığı kusursuz bir savaş makinesi. Siyah sakal yosunu. Bugün onu söküp atmayacağız ama onu bilimle parçalayacağız. Ona siyah sakal diyoruz fakat o aslında siyah bile değil. Bilimsel adıyla Audinella. İşin ilginç yanı o kılık değiştirmiş bir kırmızı alg türüdür. Akvaryumunuzdaki yüksek yapılı bitkiler büyümek için suda çözülmüş serbest karbondioksite ihtiyaç duyarlar. Siz ışıkları açtığınızda bitkiler besin talep eder. Fakat karbondioksit seviyeniz yetersizse veya dalgalanıyorsa bitkiler fotosentezi durdurur ve boğulurlar. Bitkileriniz pes etti. Fakat siyah sakal yosunu asla pes etmez. Serbest karbondioksit bittiğinde o akıl almaz bir hayatta kalma mekanizmasını devreye sokar. Suyun içindeki hidrojen karbonat iyonlarını hedef alırlar ve içindeki karbonu moleküler düzeyde zorla parçalayarak kendine çeker. Bu kimyasal şiddetin çok tehlikeli bir yan ürünü var. Suya hidroksit iyonları salarlar. Bu yüzden yosunun tam çevresinde su aniden alkali bir karaktere bürünür ve işte sihir tam da burada. O korkunç zırhın inşasında başlar. Yosun yarattığı alkali ortam sayesinde kalsiyum karbonatı yani bildiğimiz kireç taşını üzerine çeker ve hücresel duvarlarını örer. O artık yumuşak bir yosun değil. Kireçten zırh giymiş, taşlaşmış bir kaledir. Şimdi anladınız mı o çok güvendiğiniz yosun yiyici balıklarınızın veya amano karideslerinizin neden bu işe dokunmadığını? Mesele onların tok olması değil. Hiçbir canlı içi mikroskobik kireç taşıyla dolu, beton gibi sertleşmiş bir şeyi çiğnemek istemez. Doğal yollarla onu yenemeyiz. Çünkü zırhı çok güçlü. Bu yüzden önce o zırhı kırmamız gerekiyor. Zamanı geldi. Filtreleri kapatın. Dalga motorlarını durdurun. Sular tamamen hareketsiz kalana kadar bekleyin. Bir ameliyat odası kadar titiz ve hareketsiz bir ortam istiyoruz. Elimizdeki silah %3'lük hidrojen peroksit. Bu akvaryumunuz için nükleer bir silahtır. Fakat biz onu körü körüne tüm akvaryuma boşaltmayacağız tabi. Sadece nokta atışı yapacağız. 100 litrelik bir akvaryum için günlük maksimum 30 mm sınırını asla aşmıyoruz. Hedefi belirliyoruz ve yavaşça doğrudan yosunun kalbine enjekte ediyoruz. Oksidasyon başlıyor. Peroksit yosunun o aşılmaz dediğimiz kireçli zırhını asit gibi yakarak parçalıyor. Hücre duvarlarını patlatıyor. İzlediğiniz bu binlerce oksijen baloncuğu siyah sakal yosununun ölüm çığlıklarıdır. Siyahlığın önce iğrenç bir pembeye, ardından ölü bir kırmızıya dönüşmesini izleyin. 15 dakika bu şekilde bekleyin. Ardından ölü partikülleri ve fazla kimyasalı sistemden atmak için %50 su değişimi yapıyoruz. Fakat dikkat edin, eğer filtre açıkken bunu yaparsanız bu kimyasallar filtrenize girer ve sisteminiz ayakta tutan yararlı bakterilerin hepsini öldürür. Zırh kırıldı, düşman savunmasız ve artık biyolojik temizlik ekibimiz için son derece yumuşak ve lezzetli bir ziyafet var. Amano karidesleri ve siyam yosun yiyiciler kırmızıya dönmüş bu kalıntıları iştahla temizler. Fakat rehavete kapılmak yok. Semptomu yok ettik, zırhı kırdık. Fakat kök nedenini çözmezsek o sporlar hala suyun içinde ve geri dönecekler. Kalıcı zafer için altın üçgeni kurmak zorundayız. Işık, karbondioksit ve akıntı. Siyah sakal yosunu karbondioksit yetersizliğini sever. Bu yüzden karbondioksit göstergenizi o kusursuz yeşil renkte sabitlemelisiniz. Yosun ölü noktaları sever. Bu yüzden bir skimmer ile yüzeyi dalgalandırarak gaz alışverişini maksimuma çıkarmalısınız. Ve en önemlisi ışığınızı günde sadece 6 ve 8 saat arasında sınırlandırmalısınız. Bitkilere tüketebileceklerinden fazla enerji vermeyin. Yoksa o enerjiyi algler kullanır. Siyah sakal yosununu yok etmek bir günde olmaz. Zırhı kırmak kolaydır. Fakat ekosistemi yeniden dengelemek, kırılan döngüyü onarmak aylar sürebilen bir maratondur. Sabırlı olmalısınız. Yosun, akvaryumunuzun size verdiği bir ceza değildir. O, ekosisteminizin sizden yardım isteme şeklidir. Doğanın kurallarına karşı savaşamazsınız. Fakat o kuralları kendi lehinize çevirebilirsiniz. Onu anladığınızda ve zırhını kırmayı öğrendiğinizde savaş biter ve gerçek denge başlar. Peki siz aylarca süren yosun savaşlarından sonra akvaryumunuzda barış imzaladığınız o ilk anı hatırlıyor musunuz? Yorumlarda yazın, doğayla kalın.